Nobody on this earth has ever counterfeited more money than I did. Gece yarısı. Kanada'daki eski bir hangarda milyonlarca dolar sahte para basılıyor. Birkaç gün sonra bu paralar piyasaya karışacak ve kimse sahte olduklarını anlamayacak. Çünkü bu 100 dolarlık banknotlar o kadar kusursuz ki gerçeğinden bile ayırt edilemiyor. Bastığı sahte paraların değeri zamanla 250 milyon doları aşacaktı. Ama asıl inanılmaz olan yakalandıktan sonra başına gelenlerdi. Frank'in planı aslında çok basit ama bir o kadar da çılgın bir düşünceyle başladı. Doların sırrını çözmek. Çoğu insan cebindeki paranın kağıttan yapıldığını sanır ama yanılıyorlar. Amerikan banknotları sıradan bir kağıt değildir. Cebinizdeki o 100 dolarlık banknotun temelinde %75 pamuk ve %25 ketenden oluşan çok özel bir kumaş karışımı vardır. Parayı yanlışlıkla çamaşır makinesinde yıkasanız bile parçalanmamasının o kendine has dokusunun sebebi işte bu gizli formüldür. Üzerindeki güvenlik şeritleri, gizli filigranlar, ışığa göre renk değiştiren o meşhur mürekkepler, ne kadar aşılmaz görünürse görünsün, hepsi aslında bu temel kumaşın üzerine işlenmiştir. Frank Bourassa sisteme uzaktan bakıp herkesin gözden kaçırdığı o büyük gerçeği fark etti. Eğer doğru kumaş üretebilirse geriye kalan her şeyi bir şekilde taklit edebilirdi. Peki ama bunu yapacak kişi kimdi? Bir kimya profesörü mü? Bir matbaa dahisi mi? Hayır. Frank, Kanada'nın Quebec bölgesinde yaşayan, üniversite eğitimi bile olmayan sıradan bir adamdı. Geçmişi pek de parlak sayılmazdı. Oto hırsızlığından sabıkası vardı. Yük taşımacılığı yapmış, hatta bir ara fren balatası fabrikası kurmaya çalışmıştı. Ama ne yaptıysa olmamış, her girişiminde devasa borçlar bırakarak batmıştı. Bir gün arabasında otururken elindeki 100 dolarlık banknota baktı ve aklına o karanlık, tehlikeli soru geldi. İnsanlar bu renkli kağıt parçalarını kazanmak için ömürlerini harcıyor. Ben neden onları kazanmak yerine doğrudan kendim basmıyorum? Fakat ortada aşılması imkansız gibi görünen devasa bir engel vardı. Frank, doların formülünü çözmesini ama bu özel kumaşı nereden bulacaktı? Sonuçta internete girip bana 100 dolarlık banknot kumaşı gönderin diyemezdi. Böyle bir arama Amerikan gizli servisinin kapısına dayanması için yeterliydi. Ama Frank bu sorun için bambaşka bir çözüm bulmuştu. Önce hayali bir şirket kurdu. Ardından son derece profesyonel görünen bir web sitesi tasarladı. Kendini dünyaya yüksek prestijli hisse senetleri ve güvenlik belgeleri üreten küresel bir aracı olarak tanıttı. Hemen ardından dünyanın dört bir yanındaki tekstil fabrikalarına yüzlerce e-posta göndermeye başladı. Aradığı şey Amerikan dolarının o gizli pamuk keten formülüne en yakın malzemeydi. İlk haftalar tam bir hayal kırıklığıydı. Gelen cevaplar hep aynıydı. Ya doğrudan reddediliyor ya da e-postaları yanıtsız kalıyordu. Asya'daki devasa fabrikalar sıkı denetimler yüzünden bu şüpheli siparişe yaklaşmak bile istemedi. Ama Frank geri adım atmadı. Her reddedildiğinde hikayesini değiştirdi, sahte şirketinin adını güncelledi, yalanlarını daha da inandırıcı hale getirdi. Yüzlerce kez farklı kapıları çaldı ve sonunda şans yüzüne gülmüştü. Almanya'daki prestijli bir kağıt üreticisi siparişini kabul etti. Üstelik ürettikleri kumaşın ağırlığı, dokusu ve kimyasal yapısı gerçek Amerikan dolarıyla neredeyse birebir aynıydı. Frank tonlarca ağırlıktaki bu gizli malzemeyi Kanada sınırından hiçbir gümrük memuruna yakalanmadan geçirmeyi başardı. İlk ve en zorlu engel aşılmıştı. Frank'in elinde artık dünyanın en güçlü para biriminin ham maddesi duruyordu. Ama şimdi önünde çok daha büyük bir sorun vardı. Bu ham maddeyi bankaların bile fark edemeyeceği kusursuz birer 100 dolarlık banknota dönüştürmek. Frank'in elinde artık ihtiyacı olan o özel Alman kumaşı vardı ama işin en zor kısmı yeni başlıyordu. Bu kumaşı gerçeğinden ayırt edilemeyecek bir 100 dolarlık banknotlara dönüştürmek. Bunun için Kanada'nın küçük bir kasabasında gözlerden uzak eski bir hangar kiraladı. Ardından yeraltı dünyasına iz bırakmamak için piyasadan ucuza ikinci el dev bir Heidelberg matbaa makinesi satın aldı. Bu devasa makine normalde broşür ve katalog basmak için üretilmişti ama Frank'in aklındaki plan bambaşka.
bambaşkaydı. Frank günlerce, haftalarca o makinenin başından ayrılmadı. Neredeyse hiçbir teknik bilgisi olmamasına rağmen her parçayı tek tek söktü, ayarladı ve yeniden denedi. İlk denemeleri tam bir felaketti. Mürekkep o özel kumaşa doğru şekilde tutunmuyor, baskı kayıyor ve bastığı her banknot birkaç saniye içinde çöpe dönüşüyordu. Aylar boyunca o soğuk hangarda aynı işlemi yüzlerce kez tekrar etti. Ama o vazgeçmedi. Çünkü biliyordu ki her başarısız deneme onu doğru sonuca bir adım daha yaklaştırıyordu. Ancak asıl büyük sorun mürekkep değildi. Amerikan dolarını koruyan o meşhur güvenlik şeridi, ışığa göre renk veren logolar ve gizli filigranlar hala eksikti. Frank bu aşamada tam bir deha gibi davrandı. İhtiyacı olan özel kimyasalları ve plastik şeritleri dünyanın farklı ülkelerinden, farklı paravan şirketler üzerinden çok küçük miktarlarda sipariş etti. Amacı basitti. Tek bir büyük alışveriş bile Amerikan istihbaratının dikkatini çekmemeliydi ve bu taktik işe yaramıştı. Tam 5 aylık uykusuz geçen gecelerin ardından makine durmuştu. Frank elindeki banknota baktı. Matbaadan çıkan ilk kusursuz banknot avucunun içindeydi. Doku, ağırlık, renkler, her şey mükemmeldi. Şimdi asıl soru şuydu: bu paralar gerçek dünyada da aynı başarıyı gösterebilecek miydi? Aylar süren uykusuzluğun ardından sıra o ölümcül ana gelmişti. Frank'in bastığı banknotlar gerçek dünyada test edilecekti. Çünkü paranın ne kadar kusursuz göründüğü önemli değildi. Önemli olan insanların değil, makinelerin ne diyeceğiydi. İlk durak sıradan bir mağazaydı. Kasiyer banknotu aldı, inceledi ama hiçbir şey fark etmemişti. Ardından sahte para kalemini sürdü ve sonuç tertemizdi. Bir sonraki engel mor ışık yani UV dedektörüydü. Banknot gerçek bir dolar gibi tüm gizli güvenlik işaretlerini tek tek gösterdi ve son büyük test bir banka ATM'siydi. Frank nefesini tuttu ve makinenin sesini dinlemeye başladı. ATM parayı yuttu, saydı ve kabul etti. İşte o an Frank, Amerikan finans sistemini tek başına dize getirdiğini anladı. Yaptığı şey kusursuzdu. Ama bu başarı beraberinde çok daha büyük ve tehlikeli bir soruyu getirdi. Elindeki bu milyonlarca dolar sahte parayı yakalanmadan piyasaya nasıl sürecekti? Çünkü tek bir kişinin bu kadar parayı tek tek harcaması imkansızdı. Frank'in elinde artık kusursuz sahte banknotlar vardı ama onları tek tek harcamak yapabileceği en büyük hata olurdu. Bir mağazada yapılacak ufak bir dikkatsizlik tüm bu devasa operasyonun dakikalar içinde çökmesi demekti. Bu yüzden Frank yeraltı dünyasının altın kuralını uyguladı. Parayı kendisi harcamayıp toptan satacaktı. Eski bağlantılarını kullandı ve büyük suç örgütleriyle masaya oturdu. Teklifi inanılmaz derecede basitti. 1 milyon dolarlık kusursuz sahte banknotları sadece 300 bin gerçek dolar karşılığında satacaktı. Yani yeraltı dünyasındaki alıcılar gerçek değerinin 1/3 fiyatına makinelerin bile ayırt edemediği kusursuz dolarlar satın alıyordu. Bu reddedilemeyecek kadar karlı bir anlaşmaydı. Paralar kısa sürede kapış kapış gitmeye başladı. Milyonlarca sahte dolar kumarhanelere, gece kulüplerine, lüks mağazalar ve finans ağlarına adeta bir virüs gibi yayıldı. Alıcılar mutluydu. Frank ise hangarında gece gündüz çalışarak yeni paralar basıyordu. Kazandığı gerçek paralar evindeki çantalara sığmıyordu. Frank köşeyi dönmüştü. Adeta görünmez bir imparatorluk kurmuştu. Fakat karanlıkta parlayan bu sahte cennet sonsuza kadar süremezdi. Frank'in planı kusursuz gibi görünüyordu. Sahte banknotlar birbiri ardına piyasaya karışıyor, bankalar ise hiçbir şeyden şüphelenmiyordu. Çünkü ne o özel sahte para kalemleri ne de en gelişmiş banknot tarayıcıları bu paraları ayırt edebiliyordu. Ancak Frank'in bile kontrol edemediği, gözden kaçan ölümcül bir ayrıntı vardı. Bir süre sonra Amerikan Merkez Bankası'na farklı eyaletlerden çok garip raporlar gelmeye başladı. Gelen banknotlar fiziksel olarak tamamen gerçekti. Fakat dijital analizlerde şok edici bir problem ortaya çıktı. Birbirinden yüzlerce kilometre uzaktaki bankalarda birebir aynı seri numarasına sahip 100 dolarlık banknotlar dolaşıyordu. Bu imkansızdı. Çünkü her Amerikan dolarının seri numarası dünyada yalnızca bir kez kullanılabilirdi. İşte o an Amerikan gizli servisi durumun ciddiyetini anlamıştı.
Karşılarında tek tek sahte para basan amatör biri değil, Amerikan ekonomisini tehdit eden milyonlarca dolarlık profesyonel bir hayalet vardı. Vakit kaybetmeden Kanada polisiyle ortak ve devasa bir operasyon timi kuruldu. Tek bir hedefleri vardı: bu banknotları basan kaynağı bulmak. Fakat dedektifler kısa sürede büyük bir duvara tosladı. Karşılarındaki şüphelinin adı yoktu, yüzü yoktu, parmak izi yoktu. İnternet kullanmıyordu, telefon sinyali bırakmıyordu. Geride neredeyse hiçbir dijital iz yoktu. Aylar geçmesine rağmen soruşturmada en ufak bir ilerleme bile kaydedilemedi. Çünkü Frank arkasında neredeyse hiçbir iz bırakmıyordu. Sahte isimler kullanıyor, tüm lojistik alışverişlerini farklı paravan şirketler üzerinden yürütüyor ve müşterileriyle sadece yüz yüze görüşüyordu. Dijital dünya onun için yoktu. Dedektiflerin elinde tonlarca kusursuz sahte para vardı ama onları basan adam adeta bir hayaletti. Bunun üzerine soruşturmanın yönü tamamen değiştirildi. Dedektifler Frank'i aramayı bırakmıştı. Sahte parayı piyasaya yayan damarları takip etmeye başladılar. Amerikan Gizli Servisi ve Kanada polisi yeraltı dünyasına sızmak için aylar sürecek çok gizli bir operasyon başlattı. Kimliği gizlenen ajanlar kara borsada milyonlarca dolar sahte para satın almak isteyen büyük alıcılar gibi davrandılar. Suç örgütlerinin en derin kılcal damarlarına kadar sızmışlardı. Aylar boyunca toplanan telefon dinlemeleri, gizli takip raporları ve fısıltılar tek başına hiçbir şey ifade etmiyordu. Ancak küçük parçalar yavaş yavaş birleşmeye başlamıştı ve sonunda dedektifler bu devasa suç ağını Quebec bölgesine kadar takip etmeyi başardı. Çember daralıyordu. Fakat Frank'i ele veren şey ne bir güvenlik kamerası görüntüsüydü ne de gümrükte yaptığı teknik bir hata. O görünmez deha sistemin tüm açıklarını kapatmıştı ama insan faktörünü hesaba katmamıştı. Onu ele veren en güvendiği insanlardan biri olacaktı. Aylar boyunca bir hayaleti kovalayan dedektifler sonunda aradıkları ipucunu bulmuşlardı. Frank'in en büyük müşterilerinden biri polisin kurduğu tuzağa düşmüştü. Aracın bagajı açıldığında polisler şok oldu. İçerisi milyonlarca dolarlık taze basılmış sahte banknotlarla doluydu. Bu kez dedektiflerin elinde sadece sahte kağıtlar değil, ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalmış ve konuşmaya elinden razı bir şüpheli vardı. Adam özgürlüğü karşılığında en güvendiği ortağını yani Frank'i polise sattı. Polis ekipleri haftalar boyunca Frank'i ve hangarı adım adım izledi. Giriş çıkışlar kaydedildi, deliller toplandı ve sonunda o kaçınılmaz şafak vakti geldi. Operasyon için düğmeye basıldı. Onlarca ağır silahlı polis hangarı bir çember gibi kuşattı. Kapılar kırıldığında içeride ağır makine tüfekli bir mafya ordusu bulmayı bekliyorlardı. Ama karşılarında sadece tek bir adam duruyordu. Frank Bourassa. Hiç direnmemişti. Sessizce ellerini kaldırdı ve kelepçelerin bileklerine geçmesine izin verdi. Polis operasyonun bittiğini, Amerikan ekonomisini kurtardıklarını düşünüyordu. Ama yanılıyorlardı. Asıl büyük şok hangardaki malzemeler sayıldığında ortaya çıktı. Müfettişler Frank'in o sipariş ettiği o özel Alman kumaşının miktarını biliyorlardı. Frank tam 250 milyon dolarlık sahte para basmıştı. Ancak hangarda ve piyasada bulunan toplam para sadece 50 milyon dolardı. Peki geri kalan 200 milyon dolar neredeydi? Koskoca 200 milyon dolar adeta buhar olmuştu. Ajanlar günlerce hangarın çevresini kazdı, dedektörlerle aradı ama tek bir dolar bile bulamadı. Çünkü zeki sahtekar yakalanacağını çok önceden tahmin etmiş ve o devasa serveti plastik varillerine doldurarak Kanada ormanlarının derinliklerine gömmüştü. ABD hükümeti öfkeliydi. Frank'i ömür boyu hapse atmak ve Amerika'ya iade etmek istiyorlardı. Ama Frank hapishanedeki hücresinde son derece sakindi. Çünkü elindeki o büyük kozu çok iyi biliyordu. Avukat aracılığıyla devlete hukuk tarihine geçecek o meşhur teklifini iletti. Teklifi şuydu: eğer beni Amerika'ya iade etmeyeceğinize ve Kanada'da bana dokunmayacağınıza söz verirseniz size 200 milyon doların koordinatlarını ve o devasa matbaa makinesini veririm. Ama reddederseniz o paralar sonsuza kadar orada kalır ve elbet bir gün birileri onları bulup piyasaya sürer. Seçim sizin. Yetkililer hukuk tarihinin en zor kararı
kararlarından birinin eşindeydi. Bir yanda Amerikan finans sistemini tek başına sarsan o dahi sahtekar duruyordu. Diğer yanda ise Kanada ormanlarında bir yerlerde adeta patlamaya hazır bir bomba gibi saklanan 200 milyon dolarlık kusursuz sahte para. Eğer Frank ömür boyu hapse atsalardı o paraların yeri sonsuza kadar bir sır olarak kalacaktı. Ve günün birinde o varillerin birileri tarafından bulunması küresel ekonomi için çok daha büyük bir felaket yaratabilirdi. Aylar süren gizli pazarlıkların ardından devasa Amerikan devleti geri adım attı ve taraflar anlaşmaya vardı. Frank, ormanın derinliklerine gömdüğü tüm paraların koordinatlarını ve hangardaki o dev Heidelberg makinesini yetkililere teslim etti. Karşılığında ise adeta bir mucize gerçekleşmişti. Amerika Birleşik Devletleri ona dokunamadı. Ömür boyu hapis yatması beklenirken Kanada'da sadece 6 ay hapis yattı ve komik bir ceza parasıyla sadece 1500 Kanada doları ödeyerek özgürlüğüne kavuştu. Birçok kişi bu anlaşmayı adaletin büyük bir başarısızlığı olarak gördü. Kimileri ise devletin başka çaresi olmadığını savundu. Frank Bourassa bugün tamamen özgür bir hayat sürüyor. Üstelik işin en ironik kısmı ne biliyor musunuz? Bir zamanlar dünyanın en korunaklı para birimini tek başına kandıran bu adam bugün küresel bankalara ve şirketlere güvenlik danışmanlığı yapıyor. Yani bir zamanlar delik deşik ettiği o sistemi şimdi nasıl korumaları gerektiğini anlatarak yasal paralar kazanıyor. Bazen en büyük suç en ağır cezayla sonuçlanmaz ve Frank Bourassa'nın hikayesi bunun en sıra dışı örneklerinden biri olarak tarihe geçti. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.